Herkese selamlar. Yeni Helluva Boy sezon 2 11. bölümün incelemesine hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere yeni tanıtılan karakter olan şeytanın ve pek replik verilmese de 7 büyük günahın temsilcisinden biri olan Leviathan'ın kim olduğu ve bundan sonraki süreçte neler olacağına değineceğiz. İlk öncelikle videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Kanala katıl üyesi olarak veya süper teşekkürler ile maddi destek verebilirsin. En önemlisi ise teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bölümün ilk sekansı Stolas'ın Deccal karısı ve onun şerefsiz kardeşinin sohbetiyle açılıyor. Aralarında nasıl Stolas'ın lejyonlarını ele geçirebileceklerini tartışırken Stella ağzından önemli bir bilgi kaçırır. Bu bilgiyi duyan Andre şaşırır ve öfkelenir. Neden bunu daha önce söylemediği için Stella'ya kızar. Çünkü Stolas'ın Blitzo'ya verdiği büyük kitabı büyük bir suç teşkil ediyor ve Stolas'ı aradan çıkartmanın bahanesi olarak kullanabilirler. Tüm bu bilgiler ile Stolas'ın tahtı ve gücü tehlikeye girmiş oldu. Stella aşırı salak bir kadın olduğundan bunun farkına varamamış. Bakın arkadaşlar, yanlış anlamayın. Benim kadınlara karşı bir şeyim yok ama bu karaktere ekstra gıcık olduğumdan, yani ne bileyim, Stolas'a çektirdiği yetmiyormuş gibi boşandıktan sonra bile rahat bırakmıyor. Neyse. Bu sahne geçtikten sonra ekranda Blitzo'yu görüyoruz. Yeni işe alımlar yapmak için kişiler ile görüşürken aniden cehennemin FBI dediğimiz yaratıklar baskın düzenler. Tüm her şeyi imha etmeye çalışsalar da yakalanırlar. Bu sahnede Blitzo'nun arama geçmişini silmesi aşırı komikti, fakat becerememesi daha da komikti. Tam kaçacaklarken arabayı direğe vurarak yakalanırlar. Yargılanmak için getirildikleri yere aniden bütün ihtişamı ve büyüklüğüyle şeytan çıkar. Şeytan cehennemin bir nevi yargıcıdır ve kurallar onun onayından geçer. Şeytan diğer karakterlerden büyük olduğu gibi 7 büyük günahtan üstün bir yaratıktır. Kendisi 7 büyük günahtan biri olan öfkenin temsilcisidir. Bu nedenle de bu mahkemeye 7 büyük günahın temsilcisi de gelmiştir. Bakalım kim bu şeytan? Ben ana fikrim ve burada kanun benim. Altın meleğin düşüşünden çok önce sonsuz karanlığı ben yönettim. Yani görüyorsun, yanımda tüm ana planların çok küçük görünüyor. Küçük fareler kurallarımı çiğnediğinde bedelini öder. Temsil ettiği günahla eşleşen şeytan, öfke sorunları ve onu kontrolden çıkaran öfke nöbetleri olan çok öfkeli bir iblis olarak gösterilir. Kontrol edilemeyen öfkesi sakin kalmasını hatırlatmak için bir nevi omuz meleği gibi davranacak bir terapiste ihtiyaç duyacak kadar fazladır. Buna rağmen çoğu zaman mantıklı ve iyi gelişmiş şeyler de söyler. Şeytanın tarihi hakkında bir noktada Lucifer'a katılarak öfke günahını temsil ettiğini düşünmekteler. Ancak pek bir şey bilmiyoruz. Daha önce bir noktada şeytan 7 ölümcül günahın liderliğini üstlendi ve Lucifer'ın cehennemin yönetimini terk ettiğinde cehennemin fiili hükümdarı oldu. Şeytan ayrıca rivayetlere göre imp ırkının da yaratıcısıdır. Bölüm ilerisinde ise bir karakter daha tanıtılır. Leviathan. Bu karakterin ben şahsi olarak erkek olacağını düşünmüştüm ama yanıldım, kadın çıktı. Mammon ona sarkıntılık etmesiyle dolaylı yoldan da olsa bu karakteri görmüş olduk. Peki kim bu Leviathan? Az görülenlere göre Leviathan'ın iki başının bağımsız kişilikleri var gibi gözükmekte. Sağ baş daha alaycı ve ana gövde üzerinde daha fazla kontrole sahip. Öte yandan sol baş rahat ve sakin gözükmekte. Sağ başın aksine Mommon'a karşı bile arkadaş canlısı ve sağ baş onları ondan uzaklaştırdığında sinirleniyor. İki başın ilişkisi Mommon'un Blitzo'nun yargılanmasından sonra Leviathan'ı dışarı davet etmesiyle daha da belirginleşiyor. Mommon'a karşı aktif bir rahatsızlık gösterirken onu görmezden gelmeye çalışır. Öte yandan Leviathan'ın sol başı onun etrafında olmaktan gerçekten hoşlanıyor gibi göstermekte ve umutla sağa başa bakmakta. Bu da Mommon'un teklifini kabul etmesini teşvik ediyor.
Geçmişine bakarsak ise Leviathan'ın geçmişi hakkında pek bir şey bilinmiyor. Sadece ölümcül günahların bir parçası olarak Lucifer'a katıldığı ve kıskançlık günahını temsil ettiği dışında pek bir şey yok. Bu bilgileri öğrendiğimize göre hemen devam edelim. Suçlardan yargılanan kahramanlarımız sorgusuz sualsiz öldürülmek istenir. Şeytan ve diğer varlıklara göre onların bir değeri yoktur. Özellikle de fişfikçi kayınbiraderi olan Andre ortalığı karıştırır ve Stolas'ı öldürmek istedikleri gibi suçlara maruz bırakır. Hatta bir noktada karaktersiz Striker bile yalancı şahitlik yaparak Blitzo'yu suçlar. Hatırlayanlar olacaktır. Husband Hotel'deki cennet mahkemesiyle başladık ve şimdi cehennem mahkemesine sahibiz. Her iki karakterin, yani her iki çizgi filminde kendi sistemlerinin ne kadar çürümüş olduğunu gördük. Açıkçası dizilerin birbirine paralel bir şekilde bunu göstermesi bence çok tatlı. Yani hadi cehennemi anlıyorum çünkü oradaki her şey ve herkes kötü, ama cenneti anlayamıyorum. Bu noktada fikirleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın diyerekten devam edelim. Konuya dönecek olursak da başlarda Asmodeus ve Beelzebub onu savunmaya çalışsa da nafile bir işe yaramaz ve her ikisinin gözü önünde canlı yayın yaparak Blitzo'yu idam ederek öldüreceklerdir. Bu noktada Stolas yardımına koşarak onu korumaya çalışır ki bence aşırı iyi bir sahneydi. Devamında şarkı söylemeleri ve Stolas "Sen benim ışığımsın, Blitzo ise sen benim kalbimsin" demesi bence aşırı mükemmeldi. Tüm suçlamaları üzerine alan Stolas güçlerinden mahrum edilir ve bütün güçleri kayınbiraderi sahtekar Andre'ye geçer. Deccal karısı Stella ise pis pis güler. Ancak tüm dünya Blitzo'ya aşık olur ve onu sever. Yaptığı fedakarlık karşısında herkes hayran kalır. Stolas güçlerinden yoksun bir şekilde bir nevi sokakta kalır ve ne yapacağını bilemezken Blitzo onu evine davet eder. Onu yıkar ve yatacak yer verir. Şu an ekibimizin geçitten yoksun, parasız ve işsiz kalmış durumdalar. Bakalım diğer sahnelerde ne olacak bilmiyorum ama bence sokakta eşya satma gibi işlere girişebilirler. Bunun yanında Andre, Stolas'ın lejyonlarını ne yapacak aşırı merak ediyorum. Sanki büyük bir savaş kapıda gibi ama yani bilmiyorum, hayırlısı artık. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerini belirtebilir ve Discord sunucuma gelerek teoriler üretebilirsin. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.